Geçen bir arkadaşla telefonda Risale-i Nur'un hakikatlerine bakan bazı meseleleri konuştuk. Derin derin, detaylı detaylı, iman meseleleri. Çok da zeki bir arkadaş, yıllardır hizmet içinde. Gerçekten tam anlattığın gibi inanıyorum dedi, harfi harfine. Yani anlattığın olaylardan hiçbir kuşkum yok. Birçoğu da zaten önceden benim tefekkür edip bu böyle dediğim meseleler. Senin anlattığınla ilgili hiçbir problem yaşamıyorum dedi. Zaten anlattığım dediğimiz yer birçokları hep satırdan okuduk. Üstad bunu demiş, üstad bunu demiş, üstad bunu demiş. Ben bunları seninle, yani üstadın yazdığı şekilde aynı düşünmeme rağmen neden yapamıyorum orayı çözemedim diyor. Bir parça ufak tembellik olan bir arkadaş. Aynı şekilde inanıyorum, doğruyu biliyorum, görüyorum ama neden yapamıyorum dedi. Olcay, bu şeftalinin tohumuna da biz şeftali deriz. Meyve veren ağacına da şeftali deriz. Aradaki bütün evrelerine yine şeftali deriz. Fidan da şeftalidir. Ağaç olduğunda da şeftalidir. Mesela fıstık 14 yıl sonra meyve veriyor. Ama 14 yıl boyunca o ağacı görsen ne dersin? Fıstık dersin. İmanda da böyle. Tohumdan meyve veren ağaca kadar gidiyor. Ve her birisine biz ne diyoruz? İman diyoruz. Üstad Hazretleri bir yerde dimağın mertebeleri diye bir şeyden bahsediyor. Yani bir fikir aklına gelecek. İleride de kalbindeki itikatla birleşecek diye az önce tohumdan ağaca kadar basamaklar var dedim ya. 7 basamak anlatıyor. Önce tahayyül olur diyor. Hayal kuran insan. Sonra tasavvur olur. Daha sonra taakkul olur. Sonra tasdik olur. Gitgide çizimler gelişiyor yani zihinde. Daha sonra devreye ne girecek? Kalp de girecek. 5. basamakta izan olur. 6. basamakta İltizam olur. 7'de itikat olur. Yani bizim itikat diye kullandığımız meselenin 7 tane basamağı var. Önce hayalle başlıyor, sonra itikata geliyor. İmanda da böyle çok mertebeler var. Tohumdan ağaca, meyve veren ağaca gelene kadar biz bunun hepsine iman diyebiliriz. Ama hepsi aynı iman mı? Aynı iman değil. Meyve veren şeftali ağacını almaya çalışsan atıyorum 100.000 lira. Tohum halinde şeftali tohumunu almaya çalışsan 1 kuruş. Doğru mu? Arasındaki fiyat farkı, yani kalite farkı çok ama ikisine de şeftali der miyim? İkisine de şeftali derim. Az önce arkadaşın dediğine tekrar dönelim. Dediklerini aynen kabul ediyorum. Hiçbir problemim yok. Neden uygulamaya dökemiyorum? Neden yapamıyorum? Demek ki bizim imanın mertebesi ile ilgili problemimiz var. Buraya kadar sorun var mı? İmanın 3 ana mertebesi vardır. Buyurun, imanın 3 ana mertebesi vardır. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin. İlmel yakin, aynel yakin göz değil mi? Hakkel yakin. Bir basit örnek var. Hani hiç bu kavramları bilmeyen varsa anlatayım. İleride duman görseniz orada ne var dersiniz? Ateş. Neyinizle dediniz? İlminizle. Yani dumanı gören biri orada ateş olduğunu anlar. Neyle dediniz? İlminizle. Yakin bilmek demek bu arada. Yani ilmimle bildim. Ben oraya yaklaşıp ateşi artık gözümle gördüm. Ne oldu bu? Aynel yakin oldu. Göz devreye girdi. Elimi bir soktum ateşe, yandı elim. Ne oldu bu? Hakkel yakin oldu. Çünkü hissettim. İşte sihirli kelime orada. Çünkü hissettim. İmanın mertebeleri bu üçü. Biz bugün Risale-i Nur'daki dersleri işlesek. Mesela 30. lemayı ele aldık. Allah Azze ve Celle'nin ismi azamlarını çalıştık. Allah'ın Kuddüs ismi var, şu ismi var, bu ismi var dedik. Sen bunun tamamını ezberlesen dahi, istediğin yorumları yapsan dahi imanın o an ilmel yakinde. İlmel yakinden sonra neye geçeceğiz? Aynel yakin. İşte bu aynel yakin çok zor bir iman mertebesi. Allah aşkına o kadar bağ bahçeye gidiyorsunuz. Sinek, kuş, böcek görüyorsunuz. Kahvaltıda bal yiyorsunuz, peynir yiyorsunuz. Ya peynir yerken eliniz titreyip kalıyor mu? Allah bunu nasıl verdi diye. Şöyle gezerken deve görseniz, mesela biz Mısır'a gittik, deve gördük. Böyle nefesin kesilecek şekilde, mecazda kullanmıyorum, gerçekte kullanıyorum. Çünkü hayran olduğun bir arabayı görsen nefesin kesiliyor. Üf, sese bak arabadaki V12 motor diyorsun. Öyle değil mi? Uzun süredir aradığım bir çantayı görsen vitrinde, aradığım çanta. Tam bu tepkiyi vermiyor muyuz? Aradığım çanta. Allah aşkına bir arı gördüğümüzde kahvaltıda konmuş masaya gelmiş. Böyle nefes kesiliyor mu hiç? Ya bunu yanlış anlamazsanız birçoğumuz hayatımızda hiç yaşamamışızdır. Aynel yakinde. Yani gözüm bir şeyi müşahede etti. Ve oradan da ben Allah'ın isimlerini okudum. Yani böyle bir şey birçoğumuz ya yaşamamışızdır ya da birçoğumuz
yaşadıysak bir kez, iki kez ancak yaşamışızdır. Yani bir anda çocuğunu seviyorsun. Çocuğunu severken bir bakıyorsun, sanki yanında bir terzi çocuğunun etini almış, geriyor böyle. Gere şöyle eti buradan yuva açıyor, göz açıyor. Göz açıyor, bir de içine göz koyuyor. Yani sadece kılıfı yer açmıyor. Buradan kılıfı açıyor, ağız yeri açıyor oradan terzi. Ya terzi gerekmiyor mu bunlara? Allah aşkına sanatkar gerekmiyor mu bunlara? Bir de içine inci gibi dişler diziyor. Ya nasıl olabilir böyle bir şey diye. Hiç nefessiz kaldın mı? Ben bir gün karda giymek için hani takıyorsunuz ya, şöyle kulak ve ağzı örtüyor. Tam taktım, baktım ağza delikli yer yapmış. Ya dedim, ne güzel düşünmüşler. Normalde hava alamıyorsun ya, değil mi? Bunlar delikte koymuş, ne güzel düşünmüş dedim. Aynı onu dediğim gün gece de benim çocuğu seviyordum bebek halde. Ya böyle bir anda, ya bu nasıl dikilebilir yani? Bunun tırnağı buraya nasıl konur? Bu kıyafet an ve an üstünde nasıl büyütülür? Yani insanın nefesinin kesilmesi lazım. Şimdi olayı tekrar başa alacağım. İlmel yakin dediğinde ilimle Allah'ın esmalarını tanıyorsun. Bunu bir nebze yapabilir mi insanlar? Bir nebze. Ya bakma, onu da yapan çok yok. Adama okuma yap diyorsun, adamı okumaya ikna edemiyorsun. İlmel yakin nerede? İkinci basamak neydi? Aynel yakin. Yani gözünle Mısır'da gezerken deve göreceksin. Ya bu dizindeki nasır ve uzandığı kaynar toprak. Nasıl olabilir ya? Bu dizine bu nasır nasıl olabilir? Ağzındaki yarık ve o muazzam dili tam çöldeki dikeni yemek için. Ya bu olamaz diye. Sanki biri gözünün önünde yapıyor bunu. Gelmiş birileri böbrek takıyor, dalak takıyor. Ayağının nasırını, kuma saplanmayacak şekilde toynağını, gözlerinin kirpikleri toz fırtınalarından etkilenmeyecek şey. Bak, kafayı yemek lazım. Aynel yakin bu. Portakalı gördüm de Allah portakal yaratmış. Bu aynel yakin değil. Nefesinin kesilmesi lazım aynel yakinde. Bir gün yalnızsın, 2-3 kişi köye gidiyorsun. Şöyle arabayı park etmişsin. Şurada bir tane baraj. Barajın devamında yeşillik, ağaçlar ve birden dağ çıkıyor böyle. O manzarayı seyrederken uçan kışı görüyorsun ve anında çarpılıyorsun. Diyorsun ki şu tabloyu bir ressam yapıyor, bir de kuş koyuyor, tarihe geçiyor. Allah'ın tablosunda, Allah'ım sen bu kuşu nasıl uçuruyorsun bu tabloda? Yani benim gözüme güzel gözüksün diye sen nasıl uçuruyorsun bu tabloyu diye kafayı yiyorsun ya. Bugün arkadaşlar anlattı. Biri tablo yapmış, muz yapıştırmış, milyona satmış. Sonra alanda almış muzu yemiş. Yani iş sanat işte, mükemmel. Ya şimdi bir adamın burada kafayı yemesi gerekir mi gerekmez mi? Ama delikanlı olalım yani. Bunu hayatımızda bir iki yaşadığımız bile herkeste yoktur. Kusura bakmayın. Yani şu yüzden söylüyorum. Aynel yakin iman mertebesi kolay bir mertebe değil. Portakalı gördüm, Allah yarattı. Böyle değil. Bu değil yani. İlmel yakinde kafanda oluşturduğun bilgilerle Allah'ın esmasına gidersin. Aynel yakinde gözünle bir eşyayı müşahede edersin. Eşyadan esmaya gidersin. Aynel yakin bu kadar sıkıntılıysa hakkel yakin ne olacak? Hakkel yakin hadiselerden esmayı okuyabilmek demektir. Çok zor, çok. Hakkel yakin hadiselerden esmayı okuyabilmek demektir. Baştan alacağım. Ama aynel yakinin zorluğunu anlatabildim mi? İlmel yakinde bilgilerinle Allah'ın esmasına gittin. Aynel yakinde bir şeyi gördün ama çarpıldın, vuruldun. Oradan Allah'ın esmasına gittin. Hakkel yakinde bir hadise yaşadın. Düşün, çocuğun tepe taklak yuvarlandı, ağzı yüzü kan içinde. Trafikte kaza geçirdin. Biri geldi dedi ki senin bütün çekler battı, yarın fabrikayı kapatıyorsun. Öbürü geldi dedi ki ya kusura bakmayın, yarın ayağınızı keseceğiz. Hastalık olmuş size, bunlar hayatın gerçekleri. Öbürü geldi dedi ki gencecik evladınız ahirete irtihal etti. Öbürü geldi dedi ki anneniz vefat etti. Allah'ın esmasını okuyacaksınız, öyle mi? Zor mu? Çok zor. Ne istiyor? İman mertebesi istiyor. Bir örnek vereyim mi? Kafamıza otursun. Üstad Hazretleri 26. sözde Kader Risalesi'nde bir bölüm anlatıyor. Allah aşkına şu cümleye bakın. Mesela hakim seni sirkatle mahkum edip hapsetti. Bir hakim var. Seni ne suçuyla hapsediyor? Hırsızlık suçuyla, sirkat suçu. Halbuki sen sarık değilsin. Sen hırsız değilsin. Bak Allah aşkına düşünün. Süleyman şimdi girdiler içeri, aldılar seni ve en olmayacak sıfat, haşa, minel huzur. Süleyman hırsızdır diye götürüyorlar, haşa. Ya düşünebiliyor musun? Hakim seni bundan mahkum ediyor ama sen sarık değilsin. Fakat kimse bilmez, gizli bir katlim var. Etrafta kimse bilmiyor.
Ama Allah biliyor ki senin başka zamanda, geçmişte ya da gelecekte, Allah'a zaman mekan yok ki. İster gelecek ister geçmiş. O bizde fark eder, Allah'ta fark etmez. Geçmişte ya da gelecekte bir cinayetin var senin. Allah'a karşı yaptığın bir zulüm var senin. İşte kader-i ilahi dahi seni o hapisle mahkum etmiş. Fakat kader o gizli katlin için mahkum edip adalet etmiş. İsmi adlı okudun mu? Hakim ise, hakime ne olacak? Madem ben zulmettim, kader adalet etti, hakimin suçu yoktur. Cebri determinizma öyle işlemez. Allah Azze ve Celle bir hamle yapar, herkesin hakkını dağıtır. Hakim ise sen ondan masum olduğun sirkate binaen mahkum ettiği için zulmetmiştir. Olayı görüyor musunuz? Şimdi bunu yaşadığını düşün ve diyeceksin ki kader-i ilahi tecelli etti. Kolay mı? Hakkel yakin mertebedeki iman, bir hadise yaşarsın ve hissedersin. Bu iki kelime şarttır. Allah sana ihsas ettirecek. Çünkü hani hakkel yakinde elimi neye sokuyordum? Ateşe. Ne yapıyordum onu? Hissediyordum. O zaman hakkel yakinde ne şartı var? Çok güzel değil mi? Başına bir hadise gelecek. Şuradan birileri gelecek, alacak olcayı götürecek. Sirkat suçu. Ne diyorsun ya? Ben birinin çekirdeğini daha izinsiz ömrümde almamışım. Sarık değilsin yani. Ama hakim sana hüküm veriyor ve sen yıllarca bundan dolayı içeride yatıyorsun ve başına gelen bu olayda da dönüp diyorsun ki beşer zulmetti, kader adalet etti. Ya çok zor değil mi? Ya aynel yakini bile anlattım yani, ne kadar zor. Bir insanın bu mertebeye çıkması inanılmaz. Şefkat Tokatları Risalesi'nin önemini anladınız mı? Sık sık tahattür edin demesine. Çünkü hakkel yakin mertebede iman hadiselerle ortaya çıkar. Bir insan evinde kitap okuyarak bunu yaşayamaz. O yüzden hakikati anlatan herkes uhuvvete önem verir. Çünkü ikimiz arasında olay yaşayacağız ve oradan Allah'ın isimlerini okuyacağız. Anladın mı? O yüzden hakikati anlatan herkes hakkı tutacaksın ve halkın arasına karışacaksın der. Çünkü birileriyle olay yaşayacaksın. Başına bir şey gelecek ve sen o hadiseden hissederek Allah'ın esmasını okumaya çalışa hakkel yakin mertebedeki imanı anca elde edebileceksin. Nasıl olay? Mükemmel olay değil mi? İmanın en üst mertebesi. Üstad Hazretleri diyor şüphehat orduları gelse yanaşamaz. Yani şeytan o mertebede birine vesveseyi asla veremez. Madem en üst mertebe iman hakkel yakin. Yani hadiselerden hissederek Allah'ın isimlerini okumak. Az önceki örnek acayipti değil mi? Demek ki o hadiselerin okunması dediğimiz olay bu işin profesörünün, ordinaryosunun yapabileceği çok üst mertebedeki bir olaydır. Bir daha yüzümü göremeyeceksin. Defol git. Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutlu Evliliğin Sırları şimdi kitapyurdu.com'da. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.